Herkese merhaba arkadaşlar, ben Gökhan. Biliyorsunuz Green Card başvuruları açıldı ve ben de size bununla ilgili nasıl başvurulur, nelere dikkat etmeniz gerekir diye kısa bir video hazırlamak istedim. Özellikle fotoğraf konusu birazcık detaylı. Bu sene değişen bazı kurallar var. Lafı hiç uzatmadan direkt başlayalım nasıl yapılır. Öncelikle Google'a gelip DV Lottery yazdığımız zaman ilk çıkan linkten zaten kendiniz ücretsiz bir şekilde yapabiliyorsunuz bu başvuruyu. Size başvuru için para talep eden insanlardan kesinlikle uzak durun. Boşuna paranızı harcamayın böyle bir şeye. Buraya geldiğinizde ilk olarak aşağıda yeşil bir tuş göreceksiniz. Buradan başvuruyu başlat diyorsunuz. Begin entry diyorsunuz. Buradaki kod sizde tabii ki farklı olacak. A68JD5'e girdim. İlerliyorum. Submit diyorum. Şimdi ilk karşınıza çıkan kısım isminiz olacak. Yalnız burada dikkat etmeniz gereken kısım öncelikle soy isminizi, sonra isminizi, sonra ikinci isminiz varsa onu girmenizi söylüyor. Ayrıca formu doldururken sadece büyük harflerle doldurursanız da olur. Küçük harflerle doldurursanız olur ama genelde Amerika'da bir form doldurulduğu zaman büyük harf kullanılmayı tercih ediyorlar. O yüzden ben size büyük harflerle göstereceğim. Bir de dikkat etmeniz gereken şey Türkçe karakterleri kullanmayın. Şimdi örnek olarak Ali Kemal Özkılıç diyelim. Böyle bir başvuru yapacağım. Gerçek olmayan bir başvuru yapacağım sadece göstermek için. Ali Kemal Özkılıç'ın ilk kutuya girmesi gereken bilgi Özkılıç olacaktır soy ismi olduğu için. Onu da Oz Kılıç şeklinde. Gördüğünüz gibi Ö ve Ç harfleri yok. Aynı zamanda büyük İ ve küçük I harfleri de yok. Bunlara dikkat edin. Ali'yi Alı diye yazacağız. Orta harfi de Ali Kemal Özkılıç diye uydurduğumuz için buraya Kemal'i doğru bir şekilde zaten yazıyoruz. Bu kadar. Eğer ki bu kişinin ismi sadece Ali Özkılıç olsaydı şuradaki kutucuğu işaretleyecektik. Yani no middle name. Yani Ali Özkılıç, Ali Kemal Özkılıç değil. Şurayı tekrar dolduralım. İkinci kısımda cinsiyetinizi soruyor. Zaten bunu İngilizce bilmeseniz bile görsellerden işaretliyorsunuz. Üçüncü kısım doğum gününüz. Amerika'da doğum günleri veya tarihler söylenirken öncelikle ay söylenir, sonra gün, sonra yıl söylenir. O yüzden mesela 23 Nisan'da doğduk diyelim. 04 23 1990 diyelim mesela. 23 Nisan 1990 yılında doğdu bu kişi diyoruz. Dördüncü kısımda doğduğunuz şehri soruyor. Sadece şehir. İstanbul'da mı doğdunuz? Direkt İstanbul. Ankara'da doğdunuz. Ankara. Daha fazla detayına girmiyorsunuz. Eğer ki doğduğunuz yeri bilmiyorsanız yine altında onun için bir kutucuk var. Burada da doğduğunuz ülkeyi soruyor. Buradan da yine Türkiye'yi seçiyoruz. Türkiye'de seçtik. 6. kutuda şunu söylüyor aslında. Doğduğunuz ülkeden, yani Türkiye'de doğduysanız Türkiye'den başvuru yapmak, Green Card başvurusu yapmak için uygun mu sizin ülkeniz diye soruyor. Çok şükür ki Türkiye'nin o konuda bir sıkıntısı yok şu anda. O yüzden eğer Türkiye'de doğduysanız buna yes deyip geçin. Eğer hayırsa, atıyorum Küba'da doğmuşsunuzdur mesela, biliyorsunuz Küba ile Amerika arasında farklı muhabbetler var. O yüzden başka bir ülkeden mi yapacaksınız diye. Buradaki soru zaten are you claiming eligibility based on the country where you were born diyor. Yani doğduğun ülkeden mi başvuru yapmayı istiyorsun diyor. Buna evet dediğimiz zaman bir üstte de zaten Türkiye'de doğduğumuzu belirttiğimiz için herhangi bir sıkıntı yok. Fotoğraf kısmı bu başvurunun en kritik noktası arkadaşlar. Eğer fotoğrafınızda herhangi bir yanlışlık varsa başvurunuz tamamen iptal oluyor. Hiçbir şekilde kuraya, çekilişe katılamıyorsunuz. O yüzden bu kısmı çok dikkat edin. Fotoğrafta belirtilen şey öncelikle son 6 ay içerisinde çekilmiş olması. Eğer diyorsanız ben bir yıl önce çektirdim çok da değişmedim falan, riske atmayın bence. Çünkü yılda bir kere yapılan bir şey. Gidin bir fotoğraf çektirin biyometrik. Söyleyin Green Card için kullanacağım diye. Artı fotoğrafçıya da bu sayfayı gösterebilirsiniz eğer haberi yoksa veya bilmiyorsa. Burada zaten size nasıl olması gerektiğini ve olmaması gerektiğini de söyleyecek bu sayfa. Mesela gördüğünüz gibi üstteki fotoğraflar, şu 4'ü sizin kullanabileceğiniz tarzda fotoğraflar. Kullanamayacağınız tarzda fotoğraflar da mesela bu şekilde biraz böyle karanlık çıkanlar ya da fotoğrafın beyaz dengesinin tam olmadığı, böyle soluk mavi, soğuk renklerin olduğu ya da buradaki fotoğraftaki gibi arka planda gölgelerin oluşması ya da yüzünüzde ve boynunuzda gölgelerin oluşması fotoğrafınızı diskalifiye edecektir. O yüzden fotoğraf mevzusu çok önemli. İkinci olarak fotoğrafın kare olması çok önemli. Ek olarak da belli boyutların üzerine çıkmaması. O yüzden bu sayfaları mutlaka inceleyin. Ve ben zaten bu başvuru linkini artı fotoğrafların nasıl olması gerektiği sayfası, yani şu an baktığımız sayfanın bütün linklerini videonun açıklamalar kısmına ve yorumlara koyarım. Son olarak eğer ki bir fotoğraf çektiniz. Bu arada bu fotoğrafları evde de çekebilirsiniz. Bu kurallara uygun olarak hani beyaz arka plan duvarın önüne geçip, ama dediğim gibi gölge olayına çok dikkat edin. Gülümseme çok fazla yapmayın, yani dişleriniz görünmemeli. Burada bütün detaylar zaten anlatılıyor. Ek olarak bir de hemen söyleyeyim. Bu yıl fotoğraf konusunda gözlük takan arkadaşlar için gözlüklerin takılmaması kuralı gelmiş. Yani gözlüklü bir şekilde fotoğraf
ettirirseniz direkt olarak diskalifiye olursunuz. Kulaklar konusunda herhangi bir şey yok. Gördüğünüz gibi burada hanımefendilerin saçı ve başörtüsü kapatıyor kulaklarını. O yüzden herhangi bir sıkıntı yok kulaklar konusunda. Ama dişleriniz görünmemeli, artı bir de gözlük takıyorsanız onları kullanmayın. Ek olarak fotoğrafı ben evde çektim. Ben fotoğrafçılıktan biraz anlıyorum. Uğraşamam fotoğrafçıya gitmekle vesaire dediniz. Güzel de bir fotoğraf çektiniz ama fotoğrafın boyutları konusunda şüpheliyseniz sitenin şöyle bir tool'u var. Buraya ben de hemen örnek bir tane fotoğraf indirmiştim masa üstünde şurada. Hemen bu masa üstündeki fotoğrafımızı kullanalım bakalım. Şöyle Asyalı bir tane abiyi seçtim. Şöyle iki fotoğraf arasına bakarsanız gördüğünüz gibi soldaki fotoğraf, yani fotoğrafın orijinali aslında bayağı aşağı gidiyor ve boyutları alakasız ama düzgün bir fotoğraf. Sadece boyut konusunda sıkıntısı var. O yüzden otomatik olarak bu web sitesinden fotoğrafınızın boyutunu bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Zaten bu web sitesi de başvuru web sitesinin kendi orijinal linki, kendi orijinal web sitesi. Yalnız bu tool'u kullanırken zaten sizi uyarıyor. Diyor ki burada kullandığınız fotoğraf %100 garanti değil. Yani bu fotoğrafı kullandınız diye fotoğrafınız %100 geçerlidir diye bir garantisi yoktur. Sorumluluk yine size ait. O yüzden bence en iyisi kesinlikle bir fotoğrafçıya gidin. Düzgün açıklayın. O da o fotoğrafı çeksin, o fotoğrafı kullanın diye tavsiye ediyorum. Şimdi fotoğrafımızı hazırladık diyelim. Ben zaten buraya geçersiz bir başvuru yapacağım. Kimsenin hakkını yememek için. O yüzden fotoğrafın kesilmemiş halini kullanacağım. Çünkü muhabbet burada şu. Atıyorum 1 milyon kişi başvuru yaptı. Başvurular açıklanana kadar bu loto sistemi için çalışan Amerikalılar aralarından geçersiz olanları eliyor. Bu başvuru da elenecek zaten. O yüzden kimsenin hakkını yemeden böyle random bir tane yapıyorum. Başvuru yapıyorum, merak etmeyin. Ondan sonra zaten geçerli başvurular arasından çekiliş yapılıyor. Mail adresi ne geçiyorum? 8. kısım. Burada in care of demek, adrese mesela verdiğiniz zaman Amerika'da illa isim belirtmenize gerek yok. Mesela 300 sokak 500 mahallesi İzmir Türkiye yazdınız diyelim. Bu kadarı yeterli çünkü adres belli. Ama o adreste kim yaşıyorsa onun ismine gitmesi için, eğer bir adreste birkaç kişi yaşıyorsa ya da bir iş yerinin adresini verdiniz, kime geldiği belli değil. O yüzden buraya isminizi yazmanızda fayda var. Yazmak zorunda değilsiniz tabii ki. Opsiyonel yazan kısım vardı. Yani optional yazıyorsa bunları yazmanıza gerek yok. İlk kutuya Ali Kemal Özkılıcı yazdık. Türkiye'deki adresler Amerika'daki adreslere göre biraz farklı olduğu için birazcık buraya yazması zor. Çünkü buraya belli bir harf limitimiz var. Gördüğünüz gibi. Daha fazla uzun yazamıyoruz. Bazı adresler çok uzun olduğu için. Buraya ben şu an uyduracağım. Buraya siz de kendi adresinizi yazın. Mesela buraya Pelikan Mahallesi diyelim. Yani bilenler bilir. Balık Sokak diyelim. Balık SK yazdık. Buraya da No 5 daire 8 diye yazdım. City Town dediğini aslında çok biraz Amerikan tarzı bir adres istiyor ama Türkiye'deki adres tarzıyla Amerika'daki adres tarzı bir olmadığı için buraya mesela City dedi diyelim. İzmir diyebiliriz ya da İstanbul, ne derseniz artık şehrinizi yazın. Buraya da ilçenizi, semtinizi yazabilirsiniz. Atıyorum Konak yazalım. Zip kodunu ve yaşadığınız şehrin ilk 2 plaka numarasını yazıp yanına 30 ekleyerek de yapabilirsiniz. Eğer spesifik olarak detaylı bir zip kodu bulmak istiyorsanız, ki ben bunu tavsiye ederim, genel yazmayın. Zip kodu her ne kadar Türkiye'de çok fazla adreslerde gerekmese de işin siz doğrusunu yapın. Konak İzmir posta kodu yazdım diyelim. Tabii Konak'ta hangi mahalle, atıyorum Çankaya Mahallesi olsun. Buradan tıklayarak zaten posta kodlarınızı bulabilirsiniz. Postakodu.com.tr'den. Bu web sitesinin de linkini yine bırakırım size. Zaten geçersiz başvuru, ama hatta geçersiz olduğu için ben bunu iyice abartacağım. Eğer ki posta koduyla vesaire uğraşmak istemiyorsanız da zaten burada posta kodu ya da zip kodu yok diye işaretlediğiniz zaman burası gidiyor. Ama ben geçersiz olması için burayı sallayacağım iyice. Son olarak da adres kısmından adresinizin hangi ülkedeyse ülkeyi seçiyorsunuz ve 8. kısım bitiyor. 9. kısımda country where you live today, yani şu an yaşadığınız ülke, ikamet ettiğiniz ülkeyi soruyor. O yüzden o da Türkiye diyoruz. Türkiye'de yaşıyorsak. Telefon numaranız opsiyonel çünkü genelde Amerika'daki iletişim e-mail üzerinden sağlanıyor. Telefonunuzu ama yazmak istiyorsanız uluslararası şekilde yazın. Mesela telefon numaranız 555 666 31 69 diyelim. Başına Türkiye'deyseniz mutlaka alan kodu olan artı 90'ı koyun. Türkiye'den ararsanız da bu şekilde size ulaşırlar zaten. Amerika'dan birisi aynı şekilde artı 90 şekilde tuşlayarak da size ulaşabilir. O yüzden mutlaka alan kodlarını unutmayın. 11. kısım e-mail adresiniz. E-mail adresi iletişim için en önemli nokta. Çünkü Green Card çıktıktan sonra evet size bir kodunuz olacak, en sonunda onu birazdan göstereceğim de, iletişim olarak
Amerika çok fazla e-maili kullanır. O yüzden e-mail hesabı çok fazla kullanmıyorsanız ya da böyle eskiden kalma dandik isimlerle e-mail adresleriniz varsa mutlaka düzgün güzel bir tane e-mail adresi alın. Her yerde onu kullanın bu tarz ciddi işlerde diye tavsiye ediyorum. Buraya da Ali Kemal'di galiba sahte kişimizin ismi, alikemal31@gmail.com dedik. Alttaki kutuda da zaten ne diyor? Confirm email adresi, yani email adresinizi tekrar girin diyor buraya. Normalde yanlış yazdıysanız diyedir bu. O yüzden copy paste yapmayın. Zaten yapılmıyormuş. 12. bölümde What is the highest level of education you have achieved as of today? Yani bugün itibariyle başardığınız en yüksek eğitim seviyesi nedir? Eğer ki lise mezunuysanız high school degree, üniversite mezunuysanız, üniversite bitirdiyseniz university degree, bitirdiğiniz. Şu an üniversitedesiniz. Üniversiteyi bitirmediğiniz için, üniversitede eğer öğrenciyseniz bitmediği için sizin en son işaretlemeniz gereken şey burada high school degree olması lazım. Çünkü en son bitirdiğinizi soruyor. Şu an gittiğinizi sormuyor. O yüzden buradan high school işaretleyin mutlaka. Bunu yanlış yapanlar var çünkü. 13. kutuda size şeyi soruyor. Bekar mısın değil misin onu soruyor. Eğer bekarsanız, hiç evlenmediyseniz unmarried, boşandıysanız divorced. Widow normalde hani kadınlar için dul anlamına gelen kullanılır ama kadınlar burada divorce da kullanabilir teknik olarak. Bunun detayını ben de çok bilmiyorum. Size bırakıyorum. Ama doğrusu eğer soruyorsa burada widow'u işaretlemeniz gerekiyordur diye düşünüyorum. Legal olarak ayrılmış, herhalde ayrı yaşayan çiftleri soruyor sanırım. Çünkü burada eşinin bilgisini de isteyecek sonrasında bunu tıkladığın zaman. Tam olarak istemiyor ya da girmek istersen diye o zaman opsiyon bırakmışlar. İkinci seçenekte şunu söylüyor. Evliyim ama eşim Amerikalı ya da Amerika'da yaşama hakkı olmayan birisi. Yani atıyorum Türkiye'de yaşayan bir çift varsa bunu işaretleyebilirler. Eğer başvuruyorsanız ve eşinizde bir vatandaşlık ya da green card vesaire varsa o zaman bunu işaretlemeniz gerekiyor. 14. kutuda çocuklarınızın sayısını soruyor. Bunların hepsinin toplamını soruyor aslında. Çünkü biologic children dediği sizin kendi beraber eşinizle yaptığınız çocuk diyeyim. İkincisi legally adopted children, yani sahiplendiğiniz bir çocuk varsa veya çocuğu olan birisiyle evlenmişsinizdir. Hani üvey çocuğunuzdur. Onların hepsini, 21 yaşın altında olan hepsini size soruyor. Yani toplamını soruyor. Eğer bir tane evlat edindiğiniz, bir tane de üvey çocuğunuz varsa 3 yazıyorsunuz gibi, örnek vermek amacıyla. Eğer o çocuklar Amerika'ya gelmek istemese bile bunu yazın diyor. Öbür türlü burada söylediği gibi failure to list all eligible children is grounds for disqualification. Yani bunları belirtmezseniz diskalifiye olabilir sizin başvurunuz. Eğer çocuğunuz Amerikan vatandaşıysa bunu yazmaya gerek yok diyor. Eğer çocuğunuz yoksa buraya 0 yazıyorsunuz. Bundan sonra continue diyorsunuz. Ve başvurunuz aslında bitiyor teknik olarak. İkinci kısımda bunları kontrol ediyorsunuz sadece. Baştan sona bütün girdiğiniz bilgileri bir kontrol etmeniz amacıyla. Çünkü başvuruyu göndermeden önceki son tuş, son basamak bu. Burayı da inceledikten sonra eğer herhangi bir sıkıntı yoksa submit diyorsunuz ve başvurunuz olmuştur. Hayırlı uğurlu olsun. Bol şans diliyorum. Burada önemli olan çok önemli olan bir nokta var hatta. Buradaki confirmation number, bir de digital signature. Ama confirmation number daha önemli. Çünkü burada söylediği gibi 2025'in, yani önümüzdeki yılın 3 Mayıs'ında açıklanacak ve bu hani green card çıktı mı çıkmadı mı diye kontrol etmeniz için bu confirmation number çok önemli. O yüzden bu confirmation number'ı mutlaka saklayın. Evet, başvuru bu kadar detaylı bir şekilde anlattım elimden geldiğince ve insanların en çok hata yaptığı yerlerde. Umarım hatasız bir şekilde başvurunuzu yaparsınız ve hepinize çıkar diyemeyeceğim çünkü çok düşük bir ihtimalle çıkıyor. %1 hatta altında sanırım. Çok fazla başvuru var ve kabul edilen sayı da çok az. Hepiniz için hayırlısı olsun diyeyim o zaman. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşürüz.